Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle iki renkli Selanik örneğinden bere yapacağız. İplerim kar topunun iplerini tercih ettim. Şöyle misinamda 5 numara 40 santimle rahat ördüğüm için ben 40 santimlik misinalı şişi tercih ettim. Bir de şöyle bir ayraca ihtiyacımız var. İlmeğimi attım ben arkadaşlar böyle. Eğer şiş numaranızı da 6 numaralı bir iple yapacaksanız, mesela 6 numaraya uygun bir iple yapacaksanız ilmek sayınızı 74'e inebilirsiniz. Bu 5 numarayla 85 ilmek, şu anda şişimde 85 ilmek var. Bir tanesini başlarken yok edeceğiz, 84 ilmek kalacak. Bu şekilde 5 numarayla 85 ilmek atarak örgümüze başlayacağız. Başlarken de şu ilmeklerimizi şu şekilde düzeltiyoruz. Şu ilk yaptığımız ilmeği şöyle ayırıyoruz. Son attığımız ilmeği sol şişimize geçirdik. Buradaki ilk ilmeği diğerinin üstünden atıyorum. Ve burada şöyle bir kitleme yapıyorum. Şimdi bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak artık bant kısmımız oluşana kadar bu şekilde lastik kısmını örüyoruz. Evet, böyle bir düz bir ters olarak yaklaşık bir 5 santim kadar lastik kısmını öreceğiz. Evet, bir ters bir düz lastiğimi ördüm. Şöyle santim olarak vereyim ben size. Beş santim bant kısmını ördüm. Şimdi Selanik örneğimize geçeceğiz. Bunun için önce şu başladığımız noktaya geliyorum. Evet, beremize düz ilmekle başlamıştık. Şimdi burası tam başlama noktamız. Önce buraya bir işaretimi koyuyorum. Daha sonra bu ipimi alıyorum. İsterseniz önce bir arkaya sabitleyebilirsiniz. Ya da şöyle bir pay bırakın, daha sonra sabitleyeceğiz. İpimi öne aldım. Düz ilmeğimi örmeden şişime geçirdim ve ipimi doladım. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Düz ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Üstüne ip doladım. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmekleri örmeden şişe geçiriyorum ve bir kere ip doluyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Yine düzleri örmüyoruz. Üstüne şu şekilde şişimizin üstüne ip alıyoruz. Bakın şöyle ip dolanmış oluyor. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Düzleri boşalıp doluyoruz ve ters örüyoruz. Düz ilmekleri boşaldım, doladım, tersimi ördüm.
Düz ilmeğimi boşalıyorum. İpimi doluyorum. Ters ilmekleri örüyorum. Bakın tersleri ördük. Düz ilmeklerin üzerine ip dolayarak bu sırayı böyle tamamlayacağız. Yani düz ilmeğimizi örmeden şişimize geçireceğiz. İp dolayacağız ve terslerimizi öreceğiz. İlk sıramız bu şekilde gidecek arkadaşlar. Düz ilmekleri boşalıyorum. İp doluyorum ve terslerimi örüyorum. Sıramızın sonuna geliyoruz. Düz ilmeğimi boşaldım. İpimi doladım. Tersimi ördüm. Düzü boşaldım. İpi doladım ve son ilmeğim ters. Ters ilmeğimi ördüm. İplerimiz hep ön tarafta olacak. Birinci sıramız bitti. İkinci sıraya başlarken şu başlayacağımız ipi hafiften sıkıştırıyorum. Ve işaretleyicimi alıp diğer şişime geçiyorum. Şimdi iplerimiz ön tarafta. İlk ilmeği örmek için diğer tarafa çevirdim. Düz ilmeğimi ip dolanmış ilmeği ördüm. Şu ipimizi de çekelim. Bu sırada da düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden şişimize geçireceğiz. İpimi tekrar çevirdim. Ters ilmeğimi boşaldım. Düz ilmekler bakın şöyle üst üste ördüğümüz iple bir sıra önceki örmediğimiz ip yan yana. İkisini beraber alıyorum. Aynı zamanda ters ilmeğimizin üstüne ipimiz dolanmış oluyor. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Ters ilmeğimi boş geçirdim. Üstüne ip dolanmış düz ilmeğimi düz olarak beraber aldım. Tekrar ipi kendime çeviriyorum. Ters ilmeği boşalıyorum. Şu iki tane ip dolanmış bir sıra önce düz ilmeğimizi boşalıp üstüne ip dolamıştık. O ikisini birden alıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Tekrar ipimizi çeviriyoruz. Ters ilmeği örmeden şişimize geçirdik. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Örneğimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Bir sıra ters ilmekleri örüyoruz. Bir sıra düz ilmekleri örüyoruz. Tersimi şişime geçirdim. Ters ilmeğimi, düz ilmeklerimi örüyorum. İpi tekrar çevirdim. Ters ilmeği boşaldım. Düz ilmeği örerken zaten ters ilmeğimizin üzerine ip dolanmış oluyor. Ters ilmeğimi boşaldım. Düz ilmeğimi ördüm. Bu sırayı da bu şekilde gideceğiz. Bu sırada da ters ilmekleri örmüyoruz. Düzlerimizi örüyoruz. İkinci sıramızın sonunda ters ilmeğimi boşaldım. Düzlerimi kestim. Ve tek ilmeğimiz kaldı, ters ilmek. Onu şişime geçiriyorum. Pardon, önce ipimi düzelteyim. Şişime geçiriyorum örmeden ve üstüne şöyle bir ip dolayıp sırayı tamamlıyorum. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Dediğim gibi iki sıradan oluşuyor örneğimiz. Yine ilk sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Düzümü boşalıyorum. İpimi doluyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum.
Düzü boşaldım. İp doladım. Tersin üstündeki ilmek dolanmış olanlar ters ilmeğimiz. Onları ters olarak örüyorum. Tek gördüğüm düz ilmek olanlar tek kaldı burada. Onun üstüne ip doluyorum. Terslerimi örüyorum. Düzleri boşalıyorum. İp doluyorum ve terslerimi örüyorum. Yine aynı şekilde ilk sırada yaptığımız gibi bu sırada da düz ilmekleri yine boşalıp ip doluyoruz ve terslerimizi örüyoruz. Bunu yaparken arkadaşlar aslında çok kolay örnek. Bir sıra düzleri bir sıra tersleri örmüyoruz. Ama yani ilmek kaçırmamaya çalışın. Takması biraz zor oluyor. O yüzden yaparken böyle tek tek ilmeklerin ikisini aynı anda aldığınıza emin olun. İlmek çünkü bir sıra şaşırdığınız zaman tek tek geri sökmeniz gerekiyor. Yani sakın şişten çıkarıp takmaya çalışmayın. Düz ilmeği boşaldım. Terslerimi örüyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonunda düz ilmeğimi boşaldım. İp doladım. Ters ilmeğimi örüyorum. Ayracımı aldım. Diğer şişime geçirdim. Tekrar başlarken şuradaki ipinizi hafiften çekin. Düzleri öreceğiz. Bu sıra yani ikinci sırada yaptığımız işlemi yapacağız. İpimi arka tarafa aldım. Şu düz ilmeklerimi örüyorum. İpi tekrar çeviriyorum. Ters ilmeği boşalıyorum. Buradaki düzlerimi kesiyorum. Yani ikisini birlikte alıyorum. İpi çeviriyorum. Ters ilmeği boşalıyorum. Düzleri örüyorum. Ters ilmeğimi boşalıyorum. Örneğimiz bu şekilde devam edecek. Bakın burada mor çubuklarımız çıkarken diğer tarafta da diğer rengimizin çubukları çıkacak. Bu bereyi ayarlarken arkadaşlar çift sayı olarak ayarlayın. Yani ipinizin kalınlığına göre 60, 64, 70, 74. Bu beremiz 84 ilmekten. Fakat misine ilmek atarken bir ilmek fazla atın. Onu başlarken yok ediyoruz çünkü. Çift sayı olacak şekilde berenize başlayabilirsiniz. Artık böyle bere boyu olana kadar devam edeceğiz. Evet, bu kadar yeterlidir. Santim olarak vereyim. Hatta eninin de santimini vereyim. Şöyle şu şekilde. 25-25,5 santim kadar olmuş. Boyumuz da boyu da berenin 21 santim. Şimdi berenin kesme kısmına geldik. Bu arada şöyle arkasını da göstereyim. Şuradan. Bakın renklerimiz sırayla farklı farklı çıktı. Bu berenin en güzel tarafı çift taraflı da kullanılabiliyor. Şimdi sırayı tamamlayalım.
Şimdi burada bu ilmeğimizin üstünde ip. Evet, şöyle keselim. Bu kısma geldiğiniz zaman, artık azaltmaya geldiğiniz zaman, isterseniz diğer renginizle veya bantı başladığınız renkle azaltmasını yapabilirsiniz. Bu ipi artık bırakıyorum. Keseceğim daha sonra. Şunu sıra başına yine işaretimi koyuyorum. Mor renge geçiyorum. Şu üst üste gelen ilmeklerimiz mor. Düz ilmeğimiz, pardon. Onu örüyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Buradaki üst üste gelmiş ilmeklerin ikisini bir alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Bu sırada sadece üst üste gelmiş ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani ip dolamıyoruz artık. Bu dolanmış ilmeklerimizi tek ilmeğe indiriyoruz. Bir ters, bir düz olarak sırayı tamamlayacağız. Son ilmeğimi de örüyorum. Artık şişimde sadece hiç dolanmadan dolanmış ilmeklerim yok. Tek ilmek olarak 84 ilmeğim kaldı. Artık şu işaretleyicimizi çıkarabiliriz. Hatta şu ipi de kesebiliriz arkadaşlar. Biraz şöyle saklayacak payını bırakıp gördüğünüz gibi bütün ilmeklerim şu anda mor ve bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak ilmeklerim. Şurada yalnız bir ip dolanmış, evet. Şimdi tekrar bu sırada da ters ve düz ilmekleri birlikte alarak sayımızı yarıya indireceğiz. Fakat misinayla ördüğümüz için şöyle ilmekleri düzeltiyorum. İkisini birlikte aldım. Düz ilmeğimi ve ters ilmeğimi düzeltiyorum. İkisini birlikte aldım. Düz ve ters ilmeklerimi şöyle düzeltiyorum. İkisini birlikte aldım. Arada bir dolama yapmışım arkadaşlar. Onları boşaltıyorum. İlmek zannetmeyin. Düzümü ve tersimi şöyle iki ilmeği düzelterek kesme işlemi yapıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri iki ilmeği tek ilmeğe indirerek devam ediyoruz. Sıranın başına geldik. Bütün ilmeklerimiz mor. Ben bir kere daha yapmak istiyorum. Yani iki ilmekleri tekrar şu düz ilmekleri düzeltiyorum. İkisini bir alıyorum. Yandaki iki ilmeği düzeltiyorum. İkisini bir alıyorum.
sayımızı yarıya indirmiş olacağız. Yani bu sırada bütün ilmekleri böyle çift çift alarak tamamlayalım. Evet, bütün ilmeklerimizi yarıya indirdik çift çift alarak. Şimdi benimle daha önce bere çalışması yapan arkadaşlar bu kapatmayı artık öğrendiler. Bir tane örüyorum, bir tane doluyorum. Bir örüyorum, bir doluyorum. Bir örüyorum, bir doluyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, doladığımız ilmeğe kadar geldik. Şimdi ipimizi şöyle kesiyorum. İğneme geçirdim. Şimdi bu sırada doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Ana ilmeklerimizi iğneye geçiriyoruz. Doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Bu ana ilmeklerimizi iğneye geçiriyoruz. Şuradaki bütün ipi çekmeyin arkadaşlar. Biz bağlarken lazım olacak. Son ilmeğimi de aldım. Pardon, şurada. Evet. Şimdi berimizin tepesi şu şekilde. Bu ilk başta biraz bol bıraktığımız ipi tutuyorum. Diğer ipimi çekiyorum. Hatta şunu biraz daha uzun bırakalım ki saklayabilelim. Yani buraya sıkı bir düğüm atıyorum. Tepe kısmımız. Diğer tarafı da görelim. Şu şekilde. Şimdi bu iplerimiz beremiz çift taraflı kullanılacağı için iğne ile şöyle saklayabildiğimiz kadar
Şöyle mor olduğu için morların içinde biraz yürütüyorum. Aynı şekilde şu kalan ipimiz de şimdi iç tarafta daha önceden kestiğimiz diğer renk ipimiz vardı. Onu da saklayalım. Beremizi bitirmiş olalım arkadaşlar. Ee, Beremizin renklerini ben videonun altına, videoların açıklama kısmına şiş numaralarını ve renk numaralarını yazıyorum. Hani bana defalarca soru geliyor, renk numarası, şiş numarası. O kısma burada kullandığım renklerin numaralarını ilk yaptığım videolarda yok ama daha sonraki videoların hepsinde renk numaraları var arkadaşlar. Bunu da kesiyorum. Bakın beremiz iç tarafı bu şekilde. Hem bu yönünü hem diğer yönünü kullanılabilecek bir bere oldu. Çift taraflı. Yani bunu istediğiniz renklerde böyle ebruli iplerle, düz renk iplerle yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.